Dostlar selamünaleyküm. Şu an bölgemiz yangın yerine dönmüş durumda. ABD ve İsrail sabah İran'ı vurdular. Ardından İran çevredeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermeye başladı. Özellikle Körfez ülkelerinde neredeyse hedef olmayan ülke yok. İran hiç beklemediğimiz kadar sert bir karşılık veriyor gibi görünüyor. Gibi görünüyor dememin elbette bir sebebi var. Onu birazdan konuşuruz. Ama bu iş gittikçe sertleşmeye başladı ve sürekli konuyla ilgili yeni haberler geliyor. O yüzden daha fazla uzatmadan hızlıca yeni son dakikaları konuşmaya başlayalım. Sabah İsrail ve ABD'nin birlikte başlattığı ilk saldırı dalgasını konuşmuştuk. Dün müzakereler vardı. Bugün geldiğimiz noktada daha müzakere masası dağıtılmamış olduğu halde İsrail ve ABD birlik oldu ve İran'ı vurdu. Müzakere masasının zaten başından beri bir tiyatro olduğunun en önemli göstergesi oldu bu. Aslında ilk göstergesi de değildi. Çünkü müzakere masası kurulduğundan beri ABD bölgeye Irak Savaşı'ndan beri görülmemiş büyüklükte bir askeri sevkiyat başlattı. Aslında ilk başta bu garip değildi. Çünkü böyle bir gerginlikte müzakere devam ettiği halde askeri sevkiyat başlatmanız çok da şaşılacak bir durum değildir. Masada elinizin daha da güçlenmesini sağlamak için bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunda şaşılacak bir şey yok ama ABD'nin yaptığı sevkiyat elini güçlendirmenin çok daha ötesindeydi. Çok net bir savaş hazırlığı içerisindeydiler. Tabi yine de müzakere devam ettiği için en azından masa dağılmadan bir saldırı olmaması gerekiyordu. Ama oldu. Sabah İsrail ve ABD birlik oldu ve İran'ı vurdu. İlk etapta İsrail önleyici saldırı başlattığını açıklamıştı. Yani ilk açıklamaya baktığımızda bunun ABD ile alakası olmadığını düşündük. Tabii ki ABD ile alakası olmadan bir saldırı olma ihtimali yok. Ama en azından ilk saldırı dalgasında İsrail'in tek başına hareket ediyormuş gibi gösterileceğini düşünmüştük. Ama hemen arkasından ABD Başkanı bir açıklama yaptı ve büyük bir operasyon başlattık dedi. İran'ı durdurana kadar vurmaya devam edeceklerini açıkladılar ve başladılar. Bugün ilk yayınladığım videoda bunu zaten konuşmuştuk. Orada dedim ki bundan sonra tırmanışın nasıl olacağını, savaşın seyrini İran'ın vereceği karşılık belirleyecek ve İran ciddi bir karşılık verdi. Tabi müzakereler boyunca nasıl ki ABD savaş hazırlığı yaptıysa İran da aynı şekilde kendi hazırlığını yürüttü. Onlar da vuracakları noktaları önceden belirlediler. Ki zaten daha önce açıklamışlardı. Eğer İran vurulursa çevredeki bütün ABD üsleri İran'ın hedefi haline gelir demişlerdi. Orada özellikle kastettikleri şey Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üsleriydi ve karşılığı da oralar üzerinden vermeye başladılar. Tabi biz sabah İran'ın vurulmasını konuşmuştuk. Şimdi de sıra İran'ın verdiği karşılığa geldi. Öncelikle İran, İsrail'e balistik füzeler fırlattı. Bu füzeler genel olarak havada durdurulabildi ve birkaç noktayı vurmuş olsa da çok ciddi tahribat oluşturmadı. Tabi bunda İsrail'in saldırılarla ilgili karartma uygulamasının da etkisi vardır. Ama sonuçta sosyal medyaya görüntüler düşüyor. Düşen görüntülerde çok ciddi bir hasar görünmüyor. İran esas hamlelerini Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini vurarak yaptı. İlk olarak Bahreyn'deki ABD üssünü vurdular. Bahreyn'in başkentinden patlama videoları gelmeye başladı. Sonra Körfez ülkeleri birer birer hava sahalarını kapatmaya başladılar ve ardından Bahreyn'den ilk görüntüleri almaya başladık. İran, ABD Deniz Kuvvetleri'nin 5. Filo karargahını ve deniz üssünü vurdu. Görüntüler şiddetli patlamalar yaşandığını gösteriyor ve sahadan gelen haberler doğruysa 5 ciddi füze isabeti yaşandı. Eğer ki bu haber doğruysa ciddi bir zayiat olması gerekiyor. Çünkü Bahreyn'deki askeri üs ABD donanmasının 5. filosunun merkezi. Burası Basra Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na yönelik deniz gücünün komuta üssü. Burada sevkiyatlardan önce 9.000 civarı ABD askeri ve sivil personelinin olduğu biliniyor. Ki sevkiyatlardan sonra bu sayı ne oldu belli değil. ABD buradan sivil personelini tahliye etmişti. Böyle bir hareketlilikle ilgili haberler vardı ama askeri personel takviyesi yaptılar mı? Şu andaki sayı ne durumda belli değil. Ama ne olursa olsun bildiğimiz tek bir şey var. Burada binlerce ABD askeri var. Eğer görüntülerde gördüğümüz kadar büyük isabetler olduysa Amerika burada ciddi zayiat verir ve aslında savaşın seyrini değiştirecek olan şey de bu olur. Tabi İran'ın saldırıları Bahreyn'le sınırlı değil. Katar'ı da hedef aldılar. Katar'da yaklaşık 10.000 ABD askerinin bulunduğu bir hava üssü var. Burası ABD Orta Doğu Komutanlığı için ileri hava komuta merkezi. Bu bölgelerdeki neredeyse bütün hava operasyonlarını buradan yürütüyorlar. Tabi burası iyi korunuyor çünkü ABD'nin en gelişmiş savaş uçakları genelde burada konuşlanır. İyi korunduğu için de Katar'a fırlatılan ilk parti balistik füzelerin hepsi havada vuruldu ve Katar topraklarına düşmeden imha edildi. Ama sonra ikinci bir dalga başladı ve bu sefer Katar'daki hedefler isabet aldı. Yani en azından Katar'ın bombalandığına dair görüntüler geldi. Askeri üssü vurabildi mi, vuramadı mı bu net bilinmiyor. Bunun dışında yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de de büyük bir patlama yaşandı. Ardından Irak'ın Erbil bölgesindeki ABD üssüne yakın yerde yine patlamalar oldu. Yani şu an İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerinin tamamına saldırı düzenliyor gibi görünüyor.
gibi görünüyor diyorum. Çünkü saldırıların sonuçlarının ne olduğuna, gerçekten hasar verilip verilmediğine dair henüz net bir bilgi yok. Bilgi geldiğinde yine konuşuruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. İran'ın neredeyse Körfez ülkelerinin tamamını vurduğu söyleniyor. Her ne kadar bahsetmemiş olsak da Suudi Arabistan'da bile patlamaların olduğuna dair paylaşımlar var ve çift taraflı olarak saldırılar hala devam ediyor. İsrail ve ABD hava saldırılarını aralıksız sürdürüyorlar. Aynı şekilde İran'da özellikle Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Körfez ülkelerinde de hava savunma sistemlerinin tamamı sürekli aktif. Yani İran dediğim gibi daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık veriyor gibi görünüyor. Bütün bunlar yaşanırken benim gerçekten çok şaşırdığım videolar da düşmeye başladı internete. ABD ve İsrail İran'ı vuruyor. İran'da vurulma görüntülerine sevinip sevinç çığlıkları atarken video çeken İran vatandaşları var. Bu nasıl bir akıl tutulması gerçekten anlamıyorum. İlk saldırıya başladıkları zaman Trump İran halkına seslendiği bir açıklama yapmıştı. Dedi ki rejimi değiştirmenin tam zamanı. Biz sizi destekleyeceğiz. Siz yeter ki ayaklanın. Bunu duyunca işin açığı gülmüştüm. Ulan dedim hem adamların ülkelerini vur, topraklarını vur hem de sizin yanınızdayız diye açıklama yap. Ama görüyorum ki gerçekten o açıklamanın sahada bir karşılığı var. Ve bu benim açımdan bakıldığında tam bir akıl tutulması. Ülkedeki rejimle kavgalı olabilirsin. Ülkenin yöneticileriyle kavgalı olabilirsin. Ülkedeki bilimum herkesle kavgalı olabilirsin. Ama bu kavga senin kavgandır. Dışarıdan gelen bir saldırıyı önce karşılarsın. Ondan sonra yine kendi işini kendin çözersin. Bizim töremizde, örfümüzde bu olmadığı için İran'dan gelen sevinç paylaşımlarını gerçekten algılayamadım, anlayamadım. İran rejimini, İran yönetimini, istisnasız İran yöneticilerinin tamamını benim kadar sevmeyen adam sayısı azdır muhtemelen. Ben bile bu görüntülerden bu kadar rahatsız oldum. Bunlar acaba şey mi zannediyorlar? ABD İran rejimini devirir de bizi başa geçirirse bağımsız bir devlet olacağız falan diye mi düşünüyorlar? ABD'nin eliyle verdiği bağımsızlık gerçekten bir bağımsızlık olabilir mi? Ya da insan bunu nasıl düşünebilir? Gerçekten algılayamıyorum. Asla da anlamayacağım. Daha fazla da bunun üzerine durmaya gerek yok bence. Peki bunca karşılıklı saldırıyı görünce insanın aklına tek bir soru geliyor. Bu iş nereye gidecek? Elbette böyle bir ortamda savaşın nereye kadar süreceğini öngörebilmek çok mümkün değil. Bir savaşı başlatırken en kolay şey ilk mermiyi atmaktır. Hangi merminin son mermi olacağına karar vermek gerçekten kolay iş değil. Şu anda da böyle bir durum var. İlk mermi atıldı. Bakalım son mermi ne zaman atılacak? Biraz karşılıklı saldırıdan sonra bir ateşkes ilan edip tekrar masaya mı dönecekler yoksa bu iş gidebildiği kadar gidecek mi? Bunun cevabını galiba sadece sahadaki gelişmeleri takip etmeye devam ederek öğrenebileceğiz. Neyse yani kısacası İsrail ve ABD sabah ilk saldırıları yaptı. Ardından İran, Körfez ülkelerinin neredeyse tamamını hedef alarak karşılık vermeye başladı. Bahsettiğim ülkelerin hepsinde patlamalar yaşandığına dair görüntüler var. Özellikle Bahreyn'de ABD'nin üssü vurulmuş gibi görünüyor. Ama diğerlerinde bu patlamaların ne kadar hedefine ulaştığını henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki saatler ya da günler içerisinde elbette daha detaylı bilgi sahibi oluruz. O zaman bu konuyu daha detaylı şekilde ele alırız inşallah. Allah'a emanet olun.